Pekin'in tam kalbinde 3,5 kilometrelik kale duvarları ile çevrelenen UNESCO listesindeki yasak şehir, Çin'in en büyük ve en iyi korunmuş eski binalar koleksiyonudur. Her yıl aldığı 16 milyon ziyaretçinin rahatça gezebileceği kadar büyük, yıkıcı ritüele batmış olan bu dünya dışı saray, Cumhuriyet 1911'de son Çin imparatorunu devirene kadar 900'den fazla binayı hadım, hizmetkar ve cariye ile paylaşan iki imparatorluk hükümdarlığı hanedanın münzevi eviydi. Ming İmparatoru Yongle tarafından 1406 ve 1420 yılları arasında inşa edilen yasak şehrin inşası, işçi ve zanaatkar taburlarının kullandığı devasa bir girişimdi. Değerli Nanmu sütunları Güneybatı Çin'in ormanlarından başkente odun taşınırken, kışın taştan çıkarılan taş bloklar ustaca buzlu yolların üzerinden saraya taşınıyordu. Yasak şehir bir kez inşa edildiğinde yıkıcı bir kurallar, protokol ve hurafelerle yönetiliyordu. Ming ve Çin hanedanlarının 24 imparatoru Çin'i kapalı dünyasından genellikle düzensiz ve gelişigüzel bir şekilde devrim onları sadece bir asır sonra süpürene kadar yönetmiştir. Yaşına rağmen gördüğümüz binaların çoğu 18. yüzyıl sonrası Çin hanedanı yapıları ve yenilemeleridir. Yangın sürekli bir tehlikeydi. Dolayısıyla her yerde muazzam pirinç su fıçıları var. Yasak şehre giriş. İmparatorluk dönemlerinde davetsiz giriş cezası çok ağırdı. Ancak ölümlüler yaklaşamazdı bile. İmparatorluk şehri, yasak şehri üzerinde Mao'nun portresi asılı olduğu cennetsel barış kapısı da dahil olmak üzere çok iyi korunan 4 kapı ile kesilmiş başka bir büyük duvar dizisiyle çevriliydi. Bugünlerde turistler Meridyan kapısından giriyor, kompleksin güney ucunda bir zamanlar yalnızca imparator için ayrılmış devasa U şeklinde bir portal, gonglar ve çanlar, emperyal geliş ve gidişlerde ses çıkarırken daha az ölümlüler daha küçük kapılar kullanırdı. Ordu batı kapısını, siviller doğu kapısını, hizmetkarları kuzey kapısını kullanırdı. İmparator ayrıca Meridyan kapısındaki ordularını gözden geçirirdi. Mahkumlar hakkında hüküm verdi. Yeni yıl takvimini duyururdu ve sorumlu bakanların kırbaçlanmasını denetlerdi. Meridyan kapısından geniş bir avluya geçip bir tartar yayına benzeyecek şekilde şekillendirilmiş ve 5 mermer köprüden oluşan altın akımı geçerek ötesinde muhteşem yüce uyum kapısına giderken avlu 100.000 kişilik bir imparatorluk seyircisini ağırlayabilirdi. Yasak şehri anlatacak 10 sayıya bakalım. 1. Yasak şehrin inşası 14 yıl sürdü. 1406'dan 1420'ye. 2. 100.000'den fazla usta dahil olmak üzere 1 milyondan fazla işçi tarafından inşa edildi. 3. 492 yıl boyunca 1420 ve 1912 Çin'in imparatorluk sarayıydı. 4. 24 imparatorun eviydi. Ming hanedanının 14'ü ve Çin hanedanının 10'u. 5. Bu kapsar 0,72 kilometrelik 15 hektar 38 dönüm taban alanı olmak üzere bir düzenek halindeydi. 6. 980 bina üzerinde 8700 odalı 70'in üzerine saray bileşikleri vardı. 7. Öyle uzun ki 960 metre genişliğinde güneyden kuzeye ve 753 metre daha fazla kuzeye gidiyordu. 8. 3,4 kilometre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde bir duvarla çevrilidir. 9. Çevresinde 52 metre genişliğinde hendeği vardır. 10. Yılda 16 milyon, günde maksimum 100.000 ziyaretçiyi ağırlıyor. Saraydan müzeye dönüşüne bir bakalım. Yasak şehir Pekin'de yapılan 3. İmparatorluk Sarayı. İlki 12. yüzyılda Çin Hanedanlığı döneminde, ikincisi 13. yüzyılda Yuan Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş. Yasak şehir ise
15. yüzyılda Ming Hanedanlığı döneminde İmparator Yongle'nin emriyle inşa edildi. Çin tarihinin en bilinen imparatorlarından olan Yongle, düşmanı Moğollarla daha yakın olmak için başkenti Nanying'den Pekin'e taşıdı. Pekin'in etrafında güçlü bir sur inşa ettirdi ve yeni sarayı yasak şehrin inşasını başlattı. İnşaat genç bir mimar olan Kuai Ixiang'a verildi. Saray kompleksi çok düzenli ve simetrik olarak planlandı. Eski başkent Nanying'deki İmparatorluk Sarayı'nın modelini örnek alan tasarıma Konfüçyüs felsefesi, astronomik gelenekler ve Çin dinlerinin bir karışımını oluşturmak için de geleneksel inanç unsurları eklendi. 1406 yılında başlayan inşaat 1 milyondan fazla işçinin çalışmasıyla sadece 14 yıl sürdü ve 1420'de tamamlandı. Yapımından kısa bir süre sonra da güvenliği arttırmak için kuleler ve yeni kapılar eklendi. Ming Hanedanlığı Çin'de 1644 yılına dek hüküm sürdü. Ülke çapında yaşanan ayaklanmanın ardından Çin, Mançu kökenli İmparator Sukun-si liderliğindeki Çin Hanedanlığı yönetimine geçti. Çin dönemi ile birlikte yasak şehirde yeni bir dönem başlamış oldu. Şehre yeni binalar ve bahçeler eklendi. Bazı ana binaların adları değiştirildi. İsim levhalarında Çin, Mançu dilleriyle bir arada kullanıldı. Saray kompleksi günümüzdeki formunu bu dönemde kazanmıştır. Yasak şehir, son Çin İmparatoru Puyi'nin 1911-1912 devrimi sırasında tahttan indirilmesiyle Çin'in politik merkezi olmaktan uzaklaştı. Binalar onarıldı ve yüzyıllarca halka yasaklanmış olan şehir 1925 yılından itibaren halka açıldı. Dünya sıralamasında en çok ziyaret edilen müze unvanını taşıyan yasak şehir, 2016 ve 2017 yıllarında 17 milyona yakın ziyaretçiyi konuk etti. Müzede Çin tarihi, resimleri, imparatorluk hazineleri ile porselen, seramik ve bronz koleksiyonlar olmak üzere yaklaşık 1 milyon değerli sanat eseri sergileniyor. Yasak şehir, 1911-12 Çin devrimi Çin'in Mançu İmparatorluk Hükümeti'nin merkezi olmaktan çıkmıştır. 15. yüzyıldan beri onarılan ve yeniden inşa edilen eski yapıların bir kısmı devrimin tahribatı ve Japonya ile savaş sırasında 1937 ve 45'te kaybedilmesine rağmen site bir bütün olarak korunmuştur. Son Çin İmparatoru Puyi'nin tahttan çekilmesinin ardından orada yaşamasına izin verildi. Ancak 1924'te gizlice saraydan ve Pekin'den ayrıldı. 20. yüzyılın sonlarında saray binalarının birçoğu restore edildi. Günümüzde şehrin kapsamlı restorasyonu için 2005 yılında başlatılan 16 yıllık proje ile Yasakşehir'deki bütün binaların 1912 yılındaki haline uygun olarak tamir ve restorasyonu yapılıyor. Bugün Yasakşehir hala değişiyor. Modern bir müze ve tarihi bir mekan olarak müze, yapıları koruyarak ve saray bileşiklerinin iç kısımlarını restore ederek ve bazı durumlarda küçük saray binalarını ve koridorlarını imparatorluk koleksiyonlarının seçkin sanat eserleri için sergi galerilerine dönüştürerek bir denge kurar. Çoğu kişi için Yasakşehir, Çin'in geçmişi için bir zaman kapsülü ve halkın bu eski kültürün tarihini ve güzelliğini öğrenmesi ve takdir etmesi için bir eğitim enstitüsüdür. Evet, özellikle Çin'deki bu Yasakşehir Müzesi'ni sizlerle paylaşmak istedim. Yine bir belgesel ve dergide okuduğum kadarıyla bu Yasakşehir'i sizlere detaylı anlatmak istedim. Çin'in tam Pekin'de zaten şöyle söyleyeyim, yani şu an tabii ki Yasakşehir şeklinde değil, bir müze olarak sergileniyor ve belli kısımları hala restorasyon içinde. Oraları da bittikten sonra yine halka gezmesi için açılabiliyor. Yani artık bir yasaklık durumu yok bu şehrin. Ve özellikle eski Çin İmparatorluğu'nun ne kadar yaygın ve ne kadar kapsamlı bir kültüre sahip olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Benim izlediğim belgeselde özellikle
bu Çin'in son imparatoru Piyu ile ilgili detayı verdiği zamanlarda o Çin'deki bu yasak şehire direkt giriyordu belgeselde ve içerisindeki görüntüleri o dönemden kalma birkaç eski görüntüyle paylaşmışlardı belgesellerde. Ben de o şekilde bunu konu olarak almak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.